Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yandan düğmeli, oldukça şık, yapımı da bir o kadar kolay yelek modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Yeleğimizin yapımında bir tane ip yetmedi. İkinci ipten kullandım. Bu yüzden iki tane ip almanız gerekiyor aynı ölçülerde yapmak için. 5 adet düğme kullandım. 1 yaşa kadar rahatlıkla olacaktır. Ben 3 numara şiş kullandım. Kullandığınız şişin ve ipin kalınlığı arttıkça yeleğinizin de büyüklüğü, ölçüsü değişecektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz birlikte yapımına geçelim. Yeleğimizin yapımı için Nako inci bebe ip kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan bir ip. Burası renk numarası. 100 gramı 250 metre olan bir ip. 3 numara şiş ile örüyorum. Ben arka parçayı başladım. Arka parçayı 66 ilmekle başlayarak 1 2 3 4 5 sıra haroşa ördüm. Şimdi tekrar bir sıra daha örgüme devam ediyorum. Örgüme ilmeklerimi attıktan sonra bu şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde ilmeklerimi düz örerek bu şekilde 5 sıra oluşturdum. Vaktinizi almamak için bu kısmı önceden hazırladım. Şu anda gördüğünüz gibi ilmeklerimi hem arka yüzü hem ön yüzde bu şekilde örerek 5 sırayı hazırladıktan sonra şu anda ön yüzdeyim. Sıra boyunca ilmeklerim hepsini düz olarak örüyorum ve arka yüzle modelime başlıyorum. Ön yüzde örgümü tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Yeleğimin her iki tarafında da 6 tane ilmek haroşa olarak devam edecek. Lastiğim devam edecek. Bu yüzden örgümün arka yüzünde ilk başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmekleri şu şekilde alıyoruz. Diğer türlü ördüğüm için elim alışkın. Ama bu yeleğimde haroşalarımı arka tarafından girerek düz ördüm. 2 4 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasındaki ilmeklerimi ters olarak devam ediyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ters ördüm. Son 6 ilmeğimdeyim. Son 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örgü bitene kadar bu şekilde başındaki ve sonundaki 6 ilmeğim haroşa olarak devam edecek. Yani hem ön yüzde hem arka yüzde bu ilmekleri düz örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak tamamladım. Devamındaki ilmekleri tekrar düz olarak örüyorum ve modelim arka yüzde kuruluyor. Arka yüze geçince modelimi kuruyorum. Ön yüz örgümü tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 4 6 ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimi önce bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düzden sonra bir ilmek ters örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ediyorum. Bırakıyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez doluyorum. Aynı 2 ilmeği bir daha örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez dolayıp bir daha topluyorum. Modeli büyütmek veya küçültmek istediğiniz zaman modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katları olarak eksiltmeniz ya da çoğaltmanız gerekiyor. Bir ilmek ters, sonraki 2 ilmeği birlikte topluyoruz. Bir kez dolayıp bir kez daha topluyoruz. Bu şekilde arka yüzden modelimizi kuruyoruz. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez dolayıp bir kez daha birlikte örüyorum. Son kalan 6 ilmeğimi düz örerek arka yüzden sıramı tamamlıyorum.
Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. 2 4 6. Sonra 2 taneden 3 tane çıkartmış olduğumuz ilmeklerin üçüncüsünü, yani sondaki ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Bu ilmeği örmüyorum. Bir kez doluyorum. Şişimde kalan 2 ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte toplamda 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Tekrar 2 taneden çıkarttığım 3 ilmeğin üçüncüsünü diğer ikisinin üzerine atlatıyorum. Örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Bu 2 ilmeği devamındaki ilmekle 3 ilmek olarak düz örerek topluyorum. Üçüncü ilmeği atlatıyorum ama örmüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Sonraki 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Örgümüzün ön yüzden örülüşü bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna gelince aynı şekilde son modelimi de örüyorum. Şişimdeki kalan son 6 ilmeğimi düz örerek ön yüzden örgümü tamamlamış oluyorum. Şimdi ilk modelimizi tamamlamış olduk. Hemen ikinci modele geçiyoruz. Onu da birlikte tekrar görelim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 ve 6. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini ters örerek geliyorum. Sondaki kalan 6 ilmeğimi tekrar düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi komple tamamını sıra boyunca düz örüyorum. Bu şekilde baştaki ve sondaki 6 ilmekle dahil hepsini sıra boyunca düz örerek tamamlıyorum. Ön yüzden hepsini düz örerek tamamladıktan sonra arka yüzde tekrar modelimizi kuruyoruz. Örgümün arka yüzünde ilk 6 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez doluyorum. Aynı 2 ilmeği bir daha örüyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez dolayıp bir kez daha aynı 2 ilmeği ters örüyorum. Yani bu 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ediyoruz. Arka yüzde bu şekilde sıra boyunca modelimizi kurarak devam ediyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez dolayıp bir daha örerek modelimi tamamladım. Kalan 6 ilmeğimi sıra boyunca düz örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 6 ilmeğimi düz ördüm. Burada 2 taneden aldığım 3 ilmek var. 3. ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte topluyorum. 3. ilmeği hepsinin üzerinden atlatıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Bu şekilde bir ilmek atlatıyorum ama örmüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Ön yüzde bu şekilde sıra boyunca örerek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bundan sonrasında aynı işlemleri yaparak örgümüze koltuk kesimine kadar devam ediyoruz. Ben yeleğimin arka parçasını ördüm. Şu anda koltuk kesimine geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model ördüm. Ön yüzden sıramı tamamladım. Arka tarafa geçtiğim zaman önce ilk 6 tane olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 6 ilmeğimi de düz olarak devam ediyorum.
2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeklerimi modelimi uygulayarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte ters örüp bir ilmek doluyorum ve bir kez daha örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Modelimi uygulayarak geldim. Son 12 ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 ilmeğim kalınca bu ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Tekrar bu 12 ilmeği düz olarak örüyorum. Başlangıçtaki 6 ilmeğim lastik olarak devam ediyordu. Şu anda 12 ilmeğim lastik olarak devam edecek. Bu şekilde 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeklerimi modelimi uygulayarak devam ediyorum. Örgümün sonuna geldiğim zaman tekrar son kalan 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra 12 ilmeğimi haroşa sırası oluşturmuş oluyorum. Ben kol lastiği için ayarladığım bölümü 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şu anda ilk başlangıçtaki 6 ilmeğimi kesiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi keserek ilk koltuk kesimini yapmış oldum. Devamındaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeklerimi modelimi uygulayarak devam ettiriyorum. Sıra boyunca modelimi uygulayarak geldim. Son kalan 12 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman diğer koltuk kesimini yapıyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. 6 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi diğer taraftan da kestik. Bundan sonrasında kesme işlemi tamamladık. Koltuk kesimini bitirdik. Örgümüzün hem başlangıcında hem de sonundaki 6 ilmeği lastik olarak devam ettiriyoruz. Ortadaki modelli bölümümüzü uygulayarak örgümüze devam ediyoruz. Bundan sonrasında herhangi bir kesme işlemi yapmadan aynen olduğu gibi örgümüzü tekrarlayarak devam ediyoruz. Ben kol kesiminden sonra ördüm. Şu anda arka ense için haroşa koymak istiyorum. Başlangıcından, lastiğimizin başlangıcından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. modeli ön yüzde koyarak ön yüzü tamamladım. Hemen arka tarafa geçtiğim zaman burada ense için haroşa koymak istiyorum. Önce başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 4, 6. Devamında 2 modelimi ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. Ön yüzde kol kenar lastiğinin yanında 2 tane model devam edecek. Sonrasını haroşa olarak örüyorum.
sayalım. 2, 4, 6. Burası kol lastiğimiz. 3, 6. Bir ilmek daha düz örüyoruz. Aynı şekilde bu tarafta da iki modelimizi devam ettiriyoruz. 6 ilmeğimi ters örüyorum. Son kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Burada kol lastiğinin yanında iki modelimiz devam edecek. Aynı şekilde sonunda da iki modelimiz devam edecek. Bu arada kalan bölümümüz, bir sıra haroşamızı oluşturduk. Burayı 5 diş haroşa oluncaya kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi hemen bir kez daha göstermek istiyorum. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Lastikten sonra iki modelimizi devam ettiriyoruz. Sonraki bölümümüzü düz örerek enso için, enso oyuntusu için bu şekilde haroşa olarak devam ediyoruz. Arka ense için 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa oluşturmuş oldum. Tekrar kol lastiğine başladığım bölümden sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 modeli tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi kesiyorum. Daha küçük bir şiş kullanmak istiyorum. Bu şekilde sıra boyunca ilmeklerimi kesiyorum ve arka parçayı da bitirmiş oluyorum. Bütün ilmeklerimi bir defada keserek arka parçayı da böylece bitirmiş oldum. Küçük olan ön parçayı 24 ilmekle başlıyoruz. Ben 24 ilmeğimi hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. İlk sıramı tamamladım. İkinci sıradayım. Örgümü çevirdim. Aynı şekilde sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde başlangıç lastiğini oluşturmuş oluyoruz. Lastiğimi aynı şekilde örerek 1, 2, 3, 4, 5 sıraya tamamladım. Ön yüzden örerek tamamladım. İpim sağ tarafta kalacak şekilde burayı ön yüz olarak kullanıyorum. Arka yüze geçtiğim zaman başlangıçtaki 6 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Burayı lastik olarak kullanmam gerekiyor. 2, 4, 6. Sonraki ilmeklerimi ters örerek arka yüzde modelimi kurmaya başlıyorum. Biraz hızlıca geçmek istiyorum. 3, 6. Son 6 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Örgümün her iki kenarı lastik olarak devam edecek. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Ve bu sırayı tamamladıktan sonra arka sırada modelimi kurmaya başlıyorum. Biraz hızlı geçmek istiyorum burayı. Ön yüzden tamamladım. Modelimiz arka tarafta kurulan bir model. Önce başlangıçtaki 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3, 6. Sonra bir ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bir ilmeğimi şişime doluyorum. Aynı 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ediyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum.
Bir kez ipimi doluyorum ve aynı 2 ilmeği tekrar örüyorum. Arka yüzde sıra boyunca modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez dolayıp bir kez daha örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örerek arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelimize gelince 2 ilmekten çıkarttığımız 3 ilmeğimiz var. Bunun sonundaki ilmeği örmeden diğer şime aktarıyorum. Bir kez doluyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte topluyorum. 3. ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Bir kez doluyorum. Kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bu 3 ilmeğin sonuncusunu her defasında atlatıyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz ve 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Modelimizin ön yüzden kuruluşu bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kalan 6 ilmeğimizi tekrar düz örüyoruz. Böylece modelin ilk başlangıcındaki işlemlere tekrar geri dönüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamındaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün başındaki ve sonundaki ilmekler hem örgünün ön yüzünde hem de arka yüzünde düz olarak örülecek. Kalan 6 ilmeğimi tekrar düz olarak tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sırayı bütün ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Ve arka yüze geçtiğim zaman modelimi tekrarlıyorum. Biraz uzun gösteriyorum ki örgüde yeni olanlar ikinci modeli kurarken zorlanmasınlar. Şimdi tekrar arka yüze geçtiğim zaman önce 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki, 4, 6. Devamındaki bir ilmeği ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bir kez daha örüyorum. Bir kez ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve bir kez daha örüyorum. Bu sırada 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ediyoruz. Sonuncu modelimi de aynı şekilde uyguluyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Ön sıraya geçtiğimiz zaman modelimizi tamamlıyoruz. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz var. 3. ilmeği örmeden diğer şimi atlatıyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum. 3. ilmeği örmeden atlatıyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Bu şekilde sıra boyunca modelimizi uyguluyoruz. 3. ilmeği atlatıp bir tane doluyoruz ve kalan 3 ilmeği birlikte topluyoruz. 6 tane ilmeğimi düz örerek lastiğimi tamamlıyorum. Ve bu şekilde koltuk bölümüne, koltuk kesim bölümüne gelinceye kadar örgüme devam ediyorum. Koltuk kesimine geldiğimiz zaman kesim işlemi yapmadan önce lastik örmemiz lazım. Şu anda bu şekilde örgüye devam etmemiz gerekiyor. Ben yeleğimin küçük olan ön parçasını koltuk kesiminin olduğu yere kadar ördüm. Şöyle modellerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 tane model uyguladım. Ön yüzden modelimi uygulayarak tamamlayarak devam ettim. Şimdi arka tarafa geçtiğim zaman şöyle göstereyim. Burası ön lastik için ayırdığım bölüm. Burası koltuk bölümü için ayırdığım lastik. Buraya 2 modeli daha ilave ederek komple haroşa örüyorum kesme işleminden önce. Örgümün arka yüzündeyim. İlk 6 ilmeğimi lastik olarak düz örüyorum. 2, 4, 5, 6. Burası devam eden lastiğim. Buna 6 ilmek daha ilave ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Kalan bölüme modelimi uygulayarak arka yüzden devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez dolayıp bir daha örüyorum. Bu şekilde kalan bölümü modelimi uygulayarak tekrarlıyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örerek lastiğimi bitiriyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 modelimi uygulayarak devam ediyorum. Burada kalan 6 ilmeğimi düze çevirmiştim. Bunu tekrar ön yüzde düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde bir diş haroşa oluşturmuş olduk koltuk kesiminden önce. Aynı şekilde örerek bu bir sırayı 5 sıraya tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. Ön yüzden örerek geldim. Arka yüzdeyim. İlmek kesiyorum şimdi buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi 6 tane düz olarak örüyorum. Ve model olan kısmını ters olarak örüyorum. Koltuk kesimini bu şekilde bir defada yapıyoruz. Sonrasında herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Bu küçük parçada yaka kesme işlemi de yapmıyoruz. Sadece alt ilmek kol kısmından keserek kalan ilmeklerimizi başta ve sonda 6'şar ilmek aynı şekilde lastik olarak devam ettiriyoruz. Ortada 2 model olarak devam ettirerek bitene kadar bu şekilde herhangi bir kesme işlemi yapmadan örgümüze devam ediyoruz. Ben küçük olan ön parçamı tamamladım. Şöyle koltuk kesimi için haroşa yaptığımız kısımdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. modeli kurdum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi kesiyorum. Ve ön parçamı tamamlıyorum. Böylece ön parçamızı tamamlamış olduk. Yeleğimizin büyük olan ön parçasını başladım. Büyük olan ön parçamız 48 ilmek. 48 ilmeği başladım. 1, 2, 3, 4 diş haroşamı ördüm. Ön yüzde örerek geliyorum. Şimdi burada ilk evini koymam lazım. Şöyle göstereyim. Burası küçük olan ön parçamız. Bu da büyük olan ön parçamız. 48 ilmek. 4 haroşa yaptıktan sonra burada ilk evini koymam lazım. Son 5 ilmeğim. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlmeğimi işimi aldım ve tekrar 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum.
kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Örgümü çevirdim, arka yüzdeyim. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Kestiğim yere gelince 2 ilmek kesmiştim. Hemen 2 ilmek tekrar ilmek atıyorum ve örgüme devam ediyorum. Örgümün şu an tekrar ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 diş haroşam oldu. İpim sağ tarafta kalacak şekilde burayı ön yüz olarak kullanıyorum. İlmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Ve arka yüze geçtiğim zaman modelimi uyguluyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman burası ön lastik olarak devam edecek. Bu yüzden 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6. Devamındaki ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman kalan 6 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Örgümün başındaki ve sonundaki 6 ilmek lastik olarak devam edecek. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını tekrar düz olarak örüyorum. Tamamını sıra boyunca düz olarak tamamlıyorum. Ön yüzde örgümü tamamladım. Bu arada düğme için ilk evini şöyle göstereyim. Hesapladım. Her 9 sırada bir ilk evi açmayı düşünüyorum. Ben şöyle göstereyim. 2 4. Haroşamın bittiği yerde ilk evini koydum. Sonrasında tekrar sayıyorum. 2 4 6 8 9. 9 tane sonra ikinciyi. Her 9 haroşa sırası sonrasında bir tane ilk evi açmayı düşünüyorum. Baştan belirteyim, sonradan ilk evlerini açmayı unutarak örgünüzü devam ettirmeyin. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 2 4 6. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir ilmek dolayıp aynı 2 ilmeği tekrar ters örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Bir ilmek doluyorum ve aynı 2 ilmeği tekrar örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ediyorum. Bu şekilde modelimi arka yüzde kurarak örgüme devam ediyorum. Bir ilmek ters ördüm. Son modelimi kuruyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir ilmek dolayıp tekrar ters örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örerek arka yüzde örgümü tamamlıyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Burada 3 ilmeğim var. Bunun üçüncüsünü diğerlerinin üzerinden örmeden atlatıyorum. Bir ilmek dolayıp 3 ilmeği birlikte topluyorum. Üçüncü ilmeği örmeden atlatıyorum. Bir ilmek dolayıp 3 ilmeği birlikte topluyorum. Modelimizin ön yüzden kuruluşu bu şekilde devam edecek. Örgümün arka yüzündeyim. İlk 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde bu şekilde sıra boyunca ilmekleri ters örüyoruz. Sadece başındaki ve sonundaki 6 ilmeği düz örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmekleri sıra boyunca hepsini düz örüyorum. Ön yüzde başlangıçtaki ve sondaki ilmeklerde dahil olmak üzere hepsini düz olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte topluyorum.
Bir ilmek dolayıp aynı 2 ilmeği tekrar örüyorum. Arada bir tane ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve tekrar bu 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. Sıra boyunca modelimizi bu şekilde uygulayarak örgümüze devam ediyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Burada 3 tane olan ilmeğimin üçüncüsünü diğerlerinin üzerinden örmeden atlatıyorum. Bir ilmek doluyorum. 1 2 3 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. 3 ilmeğim var. Üçüncü ilmeğini diğerlerinin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek dolayıp 3 ilmeğimi topluyorum. Burada 2 ilmekten 3 tane ilmek elde etmiştik. Bunun üçüncüsünü örmeden atlatıyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi bir defada topluyoruz. Modelimizin kurulumu bu şekilde devam edecek. İkinci modelimizin de kurulumunu gösterdim. Dediğim gibi örgünün başındaki ve sonundaki 6 ilmek lastik olarak bitinceye kadar devam edecek. Ben büyük olan ön parçamı koltuk kesimine kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Modellerimi sayacak olursam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. modeli kurdum. Ön yüzden örerek geldim. Bu arada 1 2 3 4 tane ilk oluşturdum. İlk ilk bıraktım. Burada artırdığım ilmekleri birinci sıra olarak sayıyorum. 2 4 6 8 9 sıra sonra ikinciyi koydum. Aynı şekilde artırdığım ilmekleri birinci sıra olarak sayıyorum. 2 4 6 8 9 sıra sonra üçüncüyü, 2 4 6 8 9 sıra sonra da dördüncü ilk açmış oldum bu arada. Diğer ilk evlerini atlamayın. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Önce başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında modelimi uyguluyorum. Burada yaka kesimi için henüz erken, bu yüzden koltuk kesimine kadar bu şekilde modelimi uyguluyorum. Diğer tarafa geldiğim zaman koltuk kesimi için burada 6 ilmeğimi haroşa olarak örmem lazım. Ama buraya gelinceye kadar modelimi uygulamaya devam ediyorum. Son modelimi uyguluyorum. Şu anda şişimde son 12 ilmeğim var. 12 ilmek kalınca bunların hepsini düz olarak örüyorum. Koltuk kesiminden önce haroşa olarak alt zeminimi hazırlıyorum. ilmeğimi düz ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burada ilk haroşamı oluşturdum. Bu şekilde önce 5 sıra haroşa oluşturuyoruz koltuk kesimini yapmadan önce. Ben aynı şekilde örerek bu koltuk kesimi için hazırladığım 1 2 3 4 5 sıra modeli ördüm. Şimdi burayı 6 ilmek kesiyorum ve koltuk kesimini tamamlıyorum. 2 3 4 5 6. Böylece 6 ilmek keserek koltuk kesimini tamamlamış oluyorum. Devamında başlangıçtaki 6 ilmeğim lastik olarak devam edecek. Sonrasında modelimi uyguluyorum. Burası lastik olarak devam ederken diğer bölüm model olarak devam edecek. Ben büyük olan ön parçamın koltuk kesimini yaptıktan sonra 1 2 3 diş haroşa daha ördüm. Aynı zamanda burada ilk evine tekrar geldim. İlmek artırdığım yeri birinci sıra olarak sayıyorum. 2 4 6 8 9 tane haroşa sıram oldu. Bir ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. İlmeğimi şişime alıp tekrar bir ilmek kesiyorum ve kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum.
Şimdi örgümün arka yüzüne geldiğim zaman önce başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada eksilen ilmeklerin yerine 2 tane ilmeğimi şişime atıyorum. Bir ilmek daha örerek 6 ilmek lastiğimi tamamladım. Şimdi bundan sonrasında burada yaka kesimi için haroşa olarak ön hazırlık yapmam gerekiyor. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamındaki ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Kol lastiğimin yanında 2 model kalıncaya kadar bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Burası 2, 4, 6 ilmek kol lastiği için devam eden bölüm. Buradaki 6 ilmeği modelimi uygulayarak devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeği 3 tane olarak örüyorum. Burada 2 modelim devam edecek. Kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Bu sırayı da göstermek istiyorum. Başlangıçtaki 6 ilmeğimi kol lastiği olan bölümü düz örüyorum. Altı ilmeğimi düz ördüm. Sonrasındaki 2 modelimi aynen uyguluyorum. Ve bundan sonraki bölümü düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu kısmı sıra sonuna kadar düz ördüm. Burada 2 tane modelim arada devam ederken diğer bölümler haroşa olarak devam edecek. Bu kısmı 5 sırayı tamamlayana kadar örmeye devam ediyorum. Ben örgümü devam ederek 1, 2, 3, 4, 5 sıraya tamamladım. Ön yüzden örerek geldim. Şimdi arka yüzü çevirdiğim zaman örgümün arka tarafında yaka olan bölümü keserek devam ediyorum. İlmeklerimi ters ördüğüm yerde bu şekilde keserek yakayı oluşturuyorum. Bu şekilde keserek geldim. Burada son 6 ilmeğimi bırakıyorum. Burası ön lastiği olarak devam edecek. Diğer ilmeklerimi 6 tane düz olarak örüyorum. Ortadaki model uyguladığım 2 modeli 6 ilmek ters olarak örüyorum ve son kol lastiğimi tekrar 6 ilmek düz olarak örüyorum. Böylece hem yaka kesimim hem de kol kesimim tamamlanmış oldu. Burada gördüğünüz gibi 2 modelimiz aynı şekilde başında ve sonunda 6 ilmeğimiz lastik olarak devam edecek. Bu şekilde örüyoruz. Aynı diğer kol parçamızda olduğu gibi bundan sonra kesme işlemi yapmadan aynı şekilde örerek aynı uzunluğa getiriyoruz ve bir defada keserek diğer ön parçamızı da bitiriyoruz. Ben koltuk kısmını tamamladım. Şöyle koltuk kesimi için başladım. Haroşa bölümden sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model. Yaka kesiminden itibaren haroşalardan sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi kesiyorum ve ön parçamı bitiriyorum. İlmek sayım az olduğu için hepsini bir defada kesiyorum. Bu şekilde büyük olan ön parçamızı da tamamlamış olduk. Şimdi yeleğimizi dikmeye başlıyoruz. Bunun için arka parçayı bu şekilde seriyorum. Düz yüzü, ön yüzü bana gelecek şekilde. Ön parçamı da tam tersine ön yüzü karşıya gelecek şekilde birleştiriyorum.
Omuz kısmını makine dikişi yapar gibi dikiyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Karşılıklı lastikleri birbirine gelecek. Gördüğünüz gibi omuz kısımlarını makine dikişi yapar gibi dikiyorum. Bu şekilde omuzumu diktim. Hemen ipimi sağlamlaştırarak kesiyorum. Omuz kısmının dikişi bu şekilde. Aynı şekilde ters yüzleri karşılıklı geliyor. Bakın iç tarafı da ön yüzleri karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum ve hemen yan dikişine başlıyorum. Yan parçaları, bakın 2 sıra ilmeklerim var. Burada da aynı şekilde iç kısma gelen ilmekleri karşılıklı birer tel girerek dikiyorum. Başlangıcını sağlamlaştırdım. İpimi arada yürütüyorum. Karşılıklı birer tel alıyorum bakın. Yan dikişler bu şekilde daha muntazam oluyor. İç tarafa gelen ilmeklerden birer tel alarak karşılıklı dikiyorum. Omuzları makine dikiş şeklinde dikiyorum. Yan dikişlerini birer tel içeriye gelen ilmeklerden alarak dikiyorum. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Düğmelerini de dikerek yeleğimizi bitirdim. Şimdi önce ölçülerini vermek istiyorum. 33 santimetre yeleğimizin boyu oldu. 26 santimetre de yeleğimizin eni. Oldukça şık ve kullanışlı bir model oldu. Burası da yeleğimizin arka tarafı. Yaptığımız haroşalar sayesinde ense ve ön lastikleri takım bir görüntüye sahip oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.